Hafızanıza ne kadar güveniyorsunuz? Ya da başkalarının hafızasına ne kadar güveniyorsunuz? Geçenlerde izlediğim bir film var. Orijinal adı Memory. Türkiye'de Hatır ismiyle gösterime girdi. İşte bu Hatır filmi nedeniyle bu aralar bu hafıza, hatıra gibi kavramlara takmış durumdayım. Filmde benim bir oyuncu olarak çok beğendiğim Oscar ödüllü Jessica Chastain var. Hikayede Sylvia adlı bir karakteri çok doğal bir şekilde canlandırıyor. Sylvia adlı bu karakter eski bir alkolik ama şimdilerde bir sosyal hizmet görevlisi olarak çalışıyor. Bir gün eski okulunun düzenlediği bir mezunlar gecesi buluşmasından çıkıyor ve evine doğru giderken yine aynı partiye katılmış olan birinin onu takip etmeye başladığını fark edip doğal olarak ürküyor. İşte kendisini böyle rahatsız edici bir şekilde evine kadar takip eden Paul'un sabaha kadar kapısında beklediğini de fark edince olaylar gelişmeye başlıyor. Paul aslında bir demans hastası. O hatırlamıyor ama Jessica hatırlıyor. Hatırlıyor ama nasıl hatırlamak? Film şu anda sinemalarda gösterimde olduğu için spoiler vermek istemiyorum. Dileyenler kendileri gidip izleyebilir. Sadece demansta ya da Alzheimer'da hafıza ile ilgili problemler yaşamıyoruz. Yani bende şu anda çok şükür böyle şeyler yok ama yine de bazen işte bir şeyi almak için yerimden kalkıp öbür odaya gidiyorum. Ya ben ne için gelmiştim buraya oluyorum. Buna benzer durumları neredeyse hemen hepimiz yaşıyoruzdur eminim. O yüzden bu duruma bir isim bile vermişler. Doorway efekt, yani kapı eşiği etkisi deniyor. Yani bir kapının eşiğinden geçince, mekan değişince oluşabilen kısa süreli hafıza kaybı. Fakat bazen de hiç olmamış şeyleri hatırlıyoruz. Hiç yaşanmamış şeyleri. Eğer hatırladıklarımız gerçek değilse neyin gerçek olduğuna nasıl karar verebilirsiniz? Şimdi size az önce bahsettiğim o Hatır filminden bağımsız olarak gerçek, yaşanmış bir hikaye anlatacağım. 30'lu yaşlarınızda hırslı bir restoran yöneticisisiniz. Yeni nişanlanmışsınız ve hayatınızın aşkıyla evlenmek için gün sayıyorsunuz. Midenizde kelebekler uçuşuyor. Birlikte romantik bir akşam yemeğine çıkmak için anlaşıyorsunuz. Her şey çok güzel gidiyor. Fakat eve dönüş yolundayken birden bir polis tarafından durduruluyorsunuz. Afternoon, officer. License and registration, please. Acaba hızlı mı gidiyordum? Ya evraklarım da tamam, bir sorun olmasa gerek falan diye düşünüp arabanızdan çıkıyorsunuz ama sizi bir anda tutukluyorlar. Bu hikayesini anlattığım kişi Steve Titus ve evet gerçekten tutuklandı. Çünkü o gün işlenen bir tecavüz suçu kendisinin kullandığı model bir arabada işlenmişti. Fakat bundan da öte mağdura Titus'ın fotoğrafı gösterildiğinde suçluya çok benzediğini söylemişti. Zamanlamalar da örtüşüyor gibiydi. Üstüne bir de mağdur mahkemede ifadesini değiştirip kesinlikle bu adamdı, eminim deyince tabii tokmak vuruldu. Şüpheye artık mahal yoktu. Titus suçluydu. Hapse mahkum edildi. Fakat Titus kendisinin masum olduğunu iddia ediyordu. Mağdur suçun işlendiği arabada kahverengi bir dosyada görmüştü ve aynı dosyadan Titus'ın arabasında da vardı. Fakat tüm bu kanıtlara rağmen Titus suçsuz olduğunu, dosyayı da oraya sonradan polisin yerleştirdiğini iddia ediyordu. Hatta bu işin açığa çıkartılması için bir araştırmacı gazeteciyi bile tutmuştu. Şimdi size soruyorum. Bu Titus denilen adam suçlu mu değil mi? Suçlu olsa neden bu iş için kalkıp da bir araştırmacı gazeteci tutsun? Cevabı paylaşacağım elbette ama önce bu tür olaylarda karar verirken çok kritik rol oynayan o kavramdan tekrar bahsetmek istiyorum. Yani hafıza. İnsanın hafızası çok sıra dışı bir olgu ve hala onun tam olarak nasıl çalıştığını da anlayabilmiş değiliz. Fakat hakkında çok şey öğrendik. Mesela önceden hafızanın işte böyle bir şey olduğunu düşünüyorduk. Yani bir anı defteri gibi olduğunu. Yaşanılanları tıpkı işte buraya yazdığımız gibi buraya da yazıyorduk ve onlar orada kalmaya devam ediyordu. Ama hafızanın pek de böyle olmadığını anladık. Hafıza böyle değil de daha çok bir Wikipedia sayfası gibi çalışıyordu. Yani içerisine girip daha önceden yazılmış bir yazıyı değiştirebiliyorduk. Fakat esas ilginç keşif başkalarının da onun içine girip değiştirebildiğini bulmamız oldu. Evet, nasıl yani? Başkaları bizim anılarımızı, bizim hafızamızı etkileyebiliyor mu? İnandırıcı gelmedi mi? Şimdi size ilk başta gösterdiğim sahneyle ilgili bir soru sorayım o zaman. Hani siyah pilot gözlüklü bir polis tarafından durdurulan siyahi çiftin olduğu sahneyi diyorum. Hatırladınız mı? Hatırlarsınız tabii. Geri dönmek yok ama. Bakın bakalım sahneye. Polis siyah pilot gözlük mü takıyormuş?
Bir kısmınız eminim doğru hatırlamıştır ama çoğumuz bize yönlendirilmiş bir soru sorulduğunda hemen o sahte anıyı kurmaya eğilimliyiz. Bu konuda 70'li yıllarda yapılmış ünlü bir araştırmada gönüllülere simüle edilmiş kaza görüntüleri izletiliyor ve bu kaza görüntülerinde arabanın muhtemelen ne kadar hızla gittiğini tahmin etmelerini istiyorlar. Eğer soruyu "Bu ufak çarpışmada sence aracın hızı nedir?" diye sorarlarsa 40-50 kilometre gibi düşük değerler söyleniyor. Fakat bu feci çarpışmada aracın hızı nedir gibi abartılı bir ifadeyle sorunca hız tahminleri bir anda 50'den çok daha yüksek söylenmeye başlanıyor. Hatta öyle ki kazada camların kırıldığını filan iddia edenler bile çıkıyor. Tabii ki camlar filan kırılmıyor. Fakat bu olayların hiçbiri travmatik değil. Yani öylesine hatırlamamız gereken bir detayı yanlış hatırladıysak ne olacak? Çok da ciddiye almadık ki diyebilirsiniz ve haklı da olabilirsiniz. Hatta demelisiniz. İşin zor yanı insanlara travmatik bir deneyim yaşatacak bir deney yapmanın etik sorunları olması. Bu yüzden bunu bilmek öyle kolay olmuyor. Fakat ABD ordusunda böyle bir çalışma yapılmış. Bir grup asker düşman tarafından ele geçirilmeleri durumunda başlarına gelebilecekler için eğitilirken bunu test etmişler. Bu askerler 30 dakika boyunca işkenceye maruz kalmışlar ve bu sürenin sonunda onlara bu işkenceyi yapanın kim olduğu sorulmuş. Fotoğraf gösterilerek bu muydu yoksa bu mu diye tanımaları isteniyor. Eğer bu askerlere onların düşüncelerini yönlendirecek şekilde bu soru sorulursa çoğunlukla yanlış kişiyi seçtikleri bulunmuş. İnsan kendisine 30 dakika boyunca işkence eden kişiyi tanımaz mı? Eğer yönlendirilirse görünen o ki tanıyamayabiliyor. Titus vakasını hatırlayın. Sizce mağdur acaba suçluyu yanlış hatırlıyor olabilir miydi? Hatırlarsanız başta suçluya çok benzediğini söylemiş fakat sonra dava sırasında fikrini değiştirip kesinlikle bu kişi demişti. Titus'ın iddia ettiği gibi polis tarafından yönlendirilmiş olabilir miydi bu mağdur? Sahi nasıl olur da bu kadar önemli bir şeyi hatırlayamayız? Hatırlayamamak deyince akla ilk olarak Alzheimer geliyor tabii. Bugün Alzheimer hala çözülmeyi bekleyen büyük bir problem. Belki bizler pek fark etmiyoruz ama ölüm nedenlerine baktığımızda en baş sıralarda yer alıyor. Amerika'da 2021 yılında en çok ölüme neden olan sebepler de 7. sırada yer alıyor. 8. sıradaki diyabetten bile yüksek. Ve bilin bakalım Alzheimer hastaları ne yapıyor? Sahte anı üretmeye yatkınlık gösteriyor. Bir nevi bize yönlendirilerek sorulan soru sonrasında polisin siyah gözlüğü olduğunu sanmamız gibi. Hiç yaşanmamış bir şeyi tamamen gerçekmiş gibi algılayabiliyoruz. Alzheimer hastaları böyle bir şey söylediğinde pek itibar etmiyoruz. Fakat biz de sahte anılar oluşturabiliyor olmamıza rağmen sanki bu hiç olmuyormuş gibi davranıyoruz. Belki de en çarpıcı örneği bunun bireysel olarak değil de bütün bir topluluk olarak da yaşanabiliyor olması. Hayda, yani tamam bizim bir şekilde anılarımız değişti ya da sahte anılar oluşturduk. Ama nasıl olur da birçok kişi aynı anda aynı sahte anıya sahip olabilir? Mesela Pikachu. Pokemon'u izleyenler muhakkak kuyruğundaki siyah çizgiyi de hatırlayacaktır. Pardon da yani aslında öyle bir çizgi yok. Fakat olduğuna yemin edebilecek milyonları bulabilirsiniz. Ya da Monopoly logosundaki şu adam. Sizce gözünde bir mercek var mıydı yoksa yok muydu? Birçok kişi olduğunu sansa da aslında gözünde mercek falan hiçbir zaman olmadı. Peki sizce hangi Volkswagen logosu doğru? Soldaki mi? Birçok kişi bitişik olduğunu düşünse de aslında arada bir çizgi bulunuyor. Benzer bir şekilde birçok kişi Nelson Mandela'nın 1980'de hapishanede öldüğünü düşündüğü için bu fenomen Mandela etkisi olarak adlandırılmış. Tabii Mandela'nın 1980'de hapishanede ölmediğini tahmin etmişsinizdir artık. 2013'te hayatını kaybedince birçok kişinin kafası karışmıştı. Ama bence bunlardan en enteresanı o dönemlerde çocuk olanların özellikle hatırlayabileceği Türkiye'deki Hugo vakasıdır. O zamanlar evdeki tuşlu telefonlardan arayarak bağlandığınız bir televizyon yayınında işte Hugo adlı bir karakteri yöneterek oyun oynuyordunuz. Telefonda 4'e basınca Hugo sola kayıyor, 6'ya basınca sağa kayıyor filan. Siz de Hugo'ya engelleri aştırarak o kötü kalpli cadı Sila'yı alt etmeye çalışıyordunuz. O zamanlar çok kısa sürede beğenilmiş ve çok da popüler olmuştu. Hatta yarışmanın sunucusu Tolga Garipoğlu tüm çocukların gönlünde Tolga abi haline gelmişti. İşte o dönemler yayını izleyen birçok kişi bir gün yayında bir çocuğun kaybedince önce Hugo'ya ardından da Tolga abiye bunu teselli etmeye çalışmasına rağmen ağzı bir dolu küfür ettiğini hatırlıyor.
Hatırlıyor ama ortada hiçbir kanıt da yok. O yarışmanın sunucusu Tolga abi ise böyle bir olayın hiçbir zaman yaşanmadığını söylüyor. Hatta öyle ki çıktığı bir yayında bunu ispatlayana 0 kilometre bir araba alacağını bile söylemişti. Hayır olmadı. Biz oldu biliyoruz. Hayır yıkma bak bu kadar insanı yıkma abi. Şurada yapalım biz yani yabancı değil. Hani Behzat Hayır, eski tabii ki arkadaşım şu yani. anda küfretse Şimdi- rahatsız olmam. Tabii kanal kapandığı için ortada arşiv falan da yok. Fakat birçok kişi bunu duyduğuna son derece emin. Üstelik programın yapımcısı Tolga abinin aksine böyle bir şeyin yaşandığını söylüyor. Hatta bir YouTuber o zamanlar Hugo'nun çekimlerindeki kameramana allem edip bir şekilde ulaşmış ve bir röportaj da ayarlamış. Bilin bakalım kameraman Osman abi bu olay hakkında ne diyor? Ama dedi Alper'cim ya olabilir dedi bunlar dedi. Senin de Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir yandan tüm bu Mandela etkilerine falan bakınca toplumsal olarak sahte bir anıya sahip olmamız çok olası. Ama öte yandan Tolga abi de benzer bir durumdan muzdarip olabilir. Kanıt yokken neye inanacağız? Burada önemli bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü savaş zamanlarında genellikle kanıtlar eksik olur. Böyle durumlarda anlatılan korkunç hikayeleri sadece Mandela etkisine bağlayıp hiç yaşanmadı demek, insanlık suçlarının üstünü örtebilme potansiyeli taşır ve böyle durumlarda hem rasyonelliğimizi hem de insanlığımızı koruyabilmemiz son derece önemli. İşte tüm bunlara en başta bahsettiğimiz o Hatır filminden geldik. Hani Oscar ödüllü Jessica Chastain'in eski bir alkolik ve sosyal hizmetler görevlisini canlandırdığı filmden bahsediyorum. Bir mezunlar buluşmasında karşısına çıkan Saul, kendisini rahatsız edici bir şekilde evine kadar takip edip sabaha kadar kapısında bekleyince işler gelişiyordu. Bu arada Saul'ü canlandıran Peter Sarsgaard da filmdeki performansıyla Venedik'te en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Filmde bu iki karakter arasındaki beklenmedik karşılaşma ikisini de derinden etkiliyor ve geçmişin kapılarını aralıyor. Fakat ne geçmiş? Duygusal bir dramın içerisine doğru sürükleniyorsunuz ve sürüklendikçe karakterlerin hayatlarındaki hassas geçmiş yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Eminim burada anlattıklarımdan bazı şeyleri bu filmde de bulacaksınız. Bu videonun sponsoru ve benim de uzun süreden beri kullandığım film platformu Mubi, seyircilerle beyaz perdede de buluşmanın önemine inanıyor. O yüzden Hatır filmini 8 Mart'tan itibaren sinemalarda seyirciyle buluşturdu. Dileyenler bu ödüllü oyuncuların performanslarını beyaz perdede izleyebilirler. Açıklamalar bölümünde bu kanala özel linki kullanarak özenle seçilmiş filmler için 30 günlük Mubi hediyesi de bir tık uzağınızda. Titus'ı hatırladınız mı? Onun durumunda üstüne bir de kanıtlar kendisinin suçlu olduğunu gösteriyordu. Mağduru sahte anıyla suçlamak çok sıra dışı gibi gözüken bir ithamdı. Fakat tuttuğu araştırmacı gazeteci Paul Henderson gerçeği ortaya çıkarmayı başarmıştı. Olayın zamanlaması derinlemesine incelendiğinde Titus'ı gören görgü tanıklarının da ifadesiyle onun olay yerinde bulunabilmesinin mümkün olmadığı ortaya çıkarıldı. Hapisten de dolayısıyla çıkarıldı ama çıkarıldıktan sonra Titus'ın ilk yaptığı iş çok doğal olarak polisi ve diğer tüm sorumluları dava etmek oldu. Çünkü hayatı kaymıştı. Nişanlısı kendisinden ayrılmıştı. Hiç kimse böyle bir hüküm giydiği için ona artık iş vermek istemiyordu. İnsanların kafası bir kere karışmıştı. Daha doğrusu mağduru da sayacak olursak 2 kere karışmıştı. Ne yazık ki hayatı alt üst olan Titus mahkemeden hemen önce stres kaynaklı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi $2 milyon bir tazminatta anlaştı. Olayda delil yerleştirmekten suçlanan polis memuru da birkaç yıl sonra hayatını kaybetti. Yıllar sonra başka biri bu suçu işlediğini itiraf etti. Olayı ortaya çıkaran gazeteci Paul Henderson ise gazeteciliğin en prestijli ödülü olan Pulitzer'i kazandı ve ömrünün geri kalanını bu tür vakalara ayırmaya başladı. Bu olayın mağdurunun yaşadığı zorluklar bir yana, tek bir sahte anı birçok kişinin daha hayatını alt üst etmişti. 70'lerde yapılan araba kazası testini hatırlayacaksınız. İşte bu meşhur deneyle adı anılan Loftus bu davayla da bizzat ilgilenmişti. Kendisi bu tür olayların birçok kişinin hayatını ne kadar olumsuz bir şekilde etkilediğine birebir tanıklık ediyordu. Bu onu çok rahatsız ettiği için de hayatını bu çalışmalara adadı. Bu gelişmeler sayesinde birçok kişinin suçsuz yere hapis yattığı bulundu ve serbest bırakıldı. Bu tür hafıza yanılgılarının sırrını çözmek için etik kurulu onaylı çalışmalar yapan Loftus, bazı psikoterapi yöntemlerinde sorunlar olduğunu fark etmişti. Bazı insanlar terapiye diye gidip sahte anılarla geri dönüyordu. Tüm bu çalışmalarının sonucunda ödülü ne mi oldu? Birçok kişi tarafından tehdit edildiği için yaptığı konuşmalara bile
güvenlik eşliğinde çıkmak zorunda kaldı. Fakat bunlar onu yıldırmadı. Bugün hala University of California'da araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Bu arada bu gözlüğü hatırlamış mıydınız? Hani siyah olduğuna sizi ikna ettiğim ama mavi olduğu ortaya çıkan gözlük. Neye inanacağınızı şaşırdıysanız en başa dönüp tekrar bakın.